Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün bambaşka bir ürün ile karşınızdayım. Insta360 One X. Bu bir aksiyon kamerası ama 360 derece çekim yapabiliyor. Ve 5.7K kaliteye kadar çekim yapabiliyor. Diğer hiçbir aksiyon kamerasıyla çekemeyeceğiniz açılarda bununla çekim yapabiliyorsunuz. O zaman yavaş yavaş kutumuzu açalım, inceleyelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu üzerinde 5K'ya kadar video çekimi, 360 derece yapabilir şekilde ibareleri var. Flow state dediği yani stabilizasyon. Siz ne kadar sallarsanız zıplarsanız zıplayın. Bu görüntüyü bozmuyor. Özellikle aksiyon çekimleri yapanlar için bu çok önemli. Kayak olabilir, kaykay olabilir. Ne bileyim aksiyon sporlarıyla ilgilenenler için çok güzel çekim yapabileceğiniz bir alet. Resmen sizi mini drone etrafınızda takip ediyormuş gibi çekim yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyor? Bunu da bu görünmez selfie çubuğuyla sağlıyor aslında. Onu nasıl sağlıyor? Yazılımı sayesinde alttaki bu çubuğu yok edip orada aslında bir çubuk yokmuş gibi size bir görüntü sağlıyor. Evet, çok uzatmadan kutuyu açalım. Evet, kutuyu açtığımızda ilk karşımıza Insta360 One X'imiz çıkıyor. Bakalım altında neler çıkacak. Şimdilik cihazımız burada dursun. Altında bir tane ip çıkıyor. Bakalım bu ip nasıl bir şeymiş. Evet, şöyle bir tane ipimiz çıkıyor. Bu ipi bunun altına bağlıyoruz. Ve bu bir görünmez kamera oluyor. Böyle sallayarak, etrafımızda sallayarak çekim yapabiliyoruz. Bu çubuğu alırsak buna gerek kalmıyor gerçi. Ama bununla kamerayı atıp çok güzel çekim yapanlar var. Özellikle bir sahne izlemiştim. Basketbol çekimi yapıyor. Topu atıyor. Kamerayı da arkasından atıyor iple beraber. Kamera potanın içerisinden geçmiş oluyor. Çok güzel görüntüler çekilmiş oluyor. Evet, bir diğer kutumuza geçelim. Şöyle çok güzel bir boyun askılığı çıkıyor. Bunu içine koyup taşıyabilirsiniz. Stickerları çıkıyor ve kullanma kılavuzları çıkıyor. Burada ne var? Burada da bir tane bilgisayar bağlantı kablosu var. USB tip A'dan tip B'ye bir USB kablosu var. Evet, şimdi bunları bir kenara koyalım ve cihazımızı elimize alalım. Gördüğünüz gibi hem önde hem arkada bir kamerası var. Bu sayede yazılımla beraber bunu birleştirip bize 361 görüntü sağlıyor. Ne demiştik? 5.7K'ya kadar 360 derece video çekebiliyor. 18 megapiksele kadar da 360 derece fotoğraf çekebiliyor. 360 derece diyoruz ama normal aksiyon kamerası için 180 derece dar açı da çekebilirsiniz. Birazdan uygulamaya bağlanacağız ve daha ayrıntılarını da göreceğiz. Üzerinde bir tane açma kapama tuşu var. Bir de mod geçiş tuşları var. Şurada batarya soketi var. Batarya soketini çıkartıp takıyoruz. Şöyle bir bataryası var. Bu batarya sayesinde 1 saate kadar çekim yapabiliyoruz. Şurada bir tane USB tip B girişi var. Veri girişlerini veya güncellemelerini buradan yapıyoruz. Altta micro SD girişimiz var. Micro SD karta kayıt yapabiliyoruz. 128 GB'a kadar da kartları kabul ediyor. Tabii en altında da bir tane tripod yuvası var. Yukarıda hoparlörleri ve mikrofonları var. Şimdi diğer kutularımızı açalım. Bu ise Venture Case bir tane kap. Nasıl kap? Bunu taktığınız zaman resmen cihaz çelik kasaya dönüyor. Yani hiçbir şekilde
cihaza zarar vermeniz mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi öyle bir kasa yapmışlar ki sudan, darbeden her türlü korunuyor. Bunun içerisine koyduğunuz zaman hiçbir şekilde üründen korkmayın. Fırlatın atın, hiçbir şey olmaz. Gayet sağlam bir plastikten yapılmış. Üzerinde yine kayıtla başlayıp durdurabileceğiniz fonksiyonları geçebileceğiniz tuşlar var. Altta yine selfie çubuğuna takabileceğiniz yerler var. Bu da cihazınızı oldukça koruyabilecek bir ekipman. Ayrıca yine böyle bir tane bez çantası çıkıyor taşımak için. Gayet güzel. Bunun önde arkada kamerası bombeli olduğu için kırılma riski çok fazla. O yüzden çok güzel korumanız gerekiyor. Korumanız için de bu tür kaplar kullanabilirsiniz. Diğer paketimize geçelim. Diğer paketimiz de Bullet Time Bundle denilen bir selfie çubuğu. Ama bu selfie çubuğunun bir farkı var. Evet, şöyle iki parçalı bir selfie çubuğumuz çıktı. Birinci parçası tripoda dönüşebiliyor. İkinci parçası da şu şekilde bir selfie çubuğu. Ama bakın neler oluyor şimdi. Gördüğünüz gibi bu kadar uzayabilen bir selfie çubuğu haline geliyor. Bunu buraya takıyoruz. Bu şekilde tutup çekimimizi yapabiliyoruz. Bunun 3 metreliğe kadar olan çubukları da var. Bu sayede drone'la çekim yapıyormuş gibi görüntüler alabilirsiniz. Bir de Bullet Time dediği olayı da aslında şu. Bunu buradan söküyorsunuz. Bu sefer yandakine takıyorsunuz. Bu yandakine taktığınızda şunu alttan gevşettiğinizde bu artık dönebilen oluyor. Az önce iple yapılanı var ya, bunu uzatıp etrafınıza çevirdiğinizde zaten görüntülerini koyacağım. Çok güzel görüntüler yakalayabiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden biri de bu. Şimdi uygulamamıza bağlayalım ve uygulamamız üzerinden incelememize devam edelim. Programımızın adı Insta360 One X. Android'de ve iOS'ta bulabilirsiniz. Ekran kaydımızı başlattık. Programımızı açıyoruz. Cihazımızı da açma kapama tuşuna uzun basarak açmış oluyoruz. Cihaz nasıl bağlanıyor? Cihaz Wi-Fi üzerinden bağlanıyor. Wi-Fi'mizi açıyoruz. Ve cihazın bulmasını bekliyoruz. Daha önce bağlandığım için ben direkt bağlandı ama içerisinde bunun Wi-Fi şifresi de var. Bu Wi-Fi şifresine normal internete bağlanır gibi girip bağlanabiliyoruz. Şimdi cihazımızı açtığımızda direkt bu şekilde çıkıyor. Bunu tripodumuza oturturalım ki daha rahat size anlatabileyim. Gördüğünüz gibi ekrana ben geldim. Ekranda şu anda istersen fotoğraf çekebilirim, istersem videoya geçebilirim bu şekilde. Şöyle elimi şöyle tutup açtığımda küre şeklini alabilirim. Ya da tam tersi şu şekilde alabilirim. Yani 360 derece nasıl istiyorsam o şekilde görüntümü ayarlayıp başlatabilirim. Şöyle bir durum da var. Siz ille bunu bir konumda başlatıp çekime devam etmeniz gerekmiyor. Zaten bu 360 derece tüm görüntüyü kaydettiği için daha sonradan bunu montajda app üzerindeki programdan veya bilgisayardaki programından bunu ayarlayabiliyoruz. Diyoruz ki mesela şunda şu kadar saniye düz git, şu kadar saniye küre ol, şu kadar saniye beni havadan takip et gibi montajını yapıp daha sonra MP4 çıktısını alıyoruz. Şimdi uygulamasını inceleyelim. Buradan videoya geçiyoruz. Ayarları tıkladığımızda videoda gördüğünüz gibi 5.7K 30 FPS, 5.7K 25 FPS, 24 FPS, 4K 30 FPS, 4K 50 FPS ve 3K 100 FPS çekim yapabiliyor. Videoya geldiğimizde Bullet Time dediğimiz olay az önce
tepemizde şu selfie çubuğuyla çevirip görüntü aldığımız olay. Timelapse yapabiliyoruz. Ama 360 derece timelapse yapıyor. Bu da şuna faydası oluyor. Timelapse'i burada başlattın. Kurguda bunu etrafında çevirebiliyorsun veya küre haline getirebiliyorsun. Çok da güzel timelapse'ler elde edebilirsiniz. HDR çekim yapabiliyor. Burada shutter'ını ayarlıyoruz. Fast, faster veya otomatik şeklinde. White balance ayarı. Log çekim yapabiliyor. Bu güzel bir şey. Log çekim ne demek? Gördüğünüz gibi renk birden düze indi. Flat çekim. Daha sonra renk işleme programlarıyla siz kendiniz renk atabilirsiniz. Yani profesyonel işlerinizde de bu cihazı çok rahat kullanabilirsiniz. Bakalım başka neler var. Video kısmında ayarlarımız bunlar. Pozlamalar, white balance'lar, log çekim. Daha sonra şu sihirli çubuğa dokunduğumuzda ise burada filtrelerimizi görebiliyoruz. Aynı Instagram filtrelerinde olduğu gibi direkt görüntüye anlık olarak filtre atıp çekimimizi yapabiliyoruz. Şu soldakine tıkladığımızda da en son çektiğimiz görüntülere gidiyoruz. Galerideki ve telefondaki görüntülere gidiyoruz. Bir ses testi yapalım. Kameramızı açalım. Video modunu alalım. Evet, şu anda Insta360 One X üzerinden kayıt alıyorum. Sesi de bu cihaz üzerinden kaydediyor. Eğer bu cihaz üzerinden ses almayı düşünüyorsanız da ses performansı bu şekilde. Durduruyorum kaydı. Evet, açalım görüntümüzü. Son gelen görüntü. Evet, gördüğünüz gibi kayıt olmuş. Burada açarken, yüklenirken tabii biraz gecikme yaşıyor. Bunu buradan indir tuşuna bastığımızda direkt telefonumuza indirmiş oluyoruz görüntüyü. İndirdikten sonra da telefon üzerinden montajını gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde bilgisayarlar için de bir montaj programı var. Ben telefon üzerinden pek işlem yapmayı sevmediğim için bilgisayar üzerinden daha çok çalıştım. Daha kolay geliyor. Çünkü keyframe ekliyorsunuz her bir yapacağınız işleme. Sağa dön, sola dön, küre haline gel şeklinde. Telefonda biraz zor olabiliyor. O yüzden bilgisayar programı da öneririm. Windows için de Mac için de bu durum geçerli. Şimdi galerimize geri gelelim. Gördüğünüz gibi fon kısmında artık bizim videomuz inmiş oldu. Bundan sonra bu 9.6'yı görüyorsunuz. Bunu her bastığımızda istediğimiz formatta biz görüntümüzü montaj yapabiliyoruz. Mesela ekrana tıklıyoruz uzun süre. Diyoruz ki burada başla. Sonra devam et. Sonra böyle gel. Buraya tıkla. İkinci görüntüyü buraya al. Ne yapıyor? Şunu geri aldığımızda önce böyle başlıyor. Daha sonra görüntüyü buraya alıyor. Tabii şu an telefon biraz kastığı için biraz donarak geçiş yapıyor ama siz bunun renderını aldığınızda zaten normal bir görüntü alacak. Yani olay bundan ibaret. Şu şekilde montajınızı yapıp render tuşuna basıp render alabiliyorsunuz. Buradan speedini arttırabiliyorsunuz. Bu 16x aldığınız zaman hyperlapse yapıyor. Ve blur attığınız zaman da böyle blurlu bir şekilde hızlandırılmış bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, telefon uygulaması da bu şekilde. Sağda çektiğim görüntülere bakalım ve daha sonra devam edelim.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi bambaşka açılardan çok güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Tabi aksiyon sporlarıyla uğraşıyorsanız çok daha güzel çekimler yapabilirsiniz. Benim sınırlı vaktim vardı. Bu kadar çekim yapabildim. Fakat gerçekten çok daha güzel görüntüler çıkarabilirsiniz siz de bu kameradan. Normal bir aksiyon kamerası gibi düşünmeyin. Bambaşka size açılar sağlıyor. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.